8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Sayın Hocam Nihat Dik. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Herkese kocaman bir günaydın. Hocam kök hücreli saç ekimi nedir ve diğer yöntemlerden farkı nedir? Yani kök hücre deyince ne anlıyoruz? Kök hücre, vücutta başka hücrelere farklılaşma yeteneği olan hücrelere kök hücre diyoruz. Yani bunlar ana hücreler. Başka hücrelere değişebiliyorlar. Yani bir kök hücre bir deri hücresi olabiliyor, saç hücresi olabiliyor, kıkırdak olabiliyor. Yani nereye koyarsanız ona farklılaşabiliyor. Farklılaşma yeteneği olan hücre demek. Hangi yollardan elde edilebilir? Yani kök hücre elde etmenin bir sürü yolu var. Kemik iliğinden yaparsınız, kandan yaparsınız, yağdan yaparsınız. Kulak arkası fibroblastik aktivitesi yüksek deri ve yağ hücrelerinden epidermal yapabilirsiniz. Yani her şeyden kök hücre elde edebilirsiniz. Şimdi kandan yapılana PRP diyoruz. Bu kök hücre sayılmaz. Aslında trombositten zengin plazma tedavisidir. Bunun içinde bu kök hücre değildir. Bu bir. İkincisi kök hücre yöntemlerine baktığınız zaman nereden? Şimdi kemik iliğinden bir saç ekimi için de kemik iliğine girilmez. Bu da aptalca olur. Onun için kolay elde edilebilir olması lazım. Kulak arkası olabilir, otolog mikrografdeki gibi. Bunu uzun yıllardır kullanıyoruz. Otolog mikrograf saç ekiminde de başarılı, dökülen saçlarda saçı yeniden çıkartmak konusunda bunlarda da başarılı. Şimdi kişilere diyorum ki saç çıkartır. Hocam saç dökülmesini de durdurur mu? Ya saçı çıkartan dökülmesini de durdurur tabii. Bu otolog mikrograf da bunlardan biriydi. Bir 6 ay öncesine kadar da ben de yoğun bir şekilde yaklaşık 7 yıldır falan otolog mikrograf kullanıyorum. Elimizdeki en iyi malzeme oydu 6 ay öncesine kadar. 6 ay önce ne oldu? Evet. 6 ay önce garip bir şey oldu. 6 ay önce umbilikal kord yani kordon kanı bankacılığı var biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de kaç tane kök hücre laboratuvarı var tam bilmiyorum. Belki 5, belki 6, belki 7. Bu kordonu, bebekle anne arasındaki kordonu ne yapıyoruz? Götürüyoruz doğumda, değil mi? Doğum evlerinde alıyoruz, götürüyoruz, donduruyoruz. Bu kordon kanını saklıyoruz. Niye? İlerleyen zamanlarda bu kordon kanından kök hücreler üretip o kişinin tedavisinde kullanmak için. Çocuklarımız için, bebeklerimiz için. Bu kordon kanının içerisinde mezenkimal kök hücreler var. Bu mezenkimal kök hücreleri ürettiğimizde bunlar çok işe yarıyorlar. Yani bunlar kök hücre. Başka hücrelere dönüşebiliyorlar. Tedavi amaçlı olarak bunları üretiyoruz. Bunları üretirken 2018 yılında Kaliforniya'daki kök hücre laboratuvarlarında arkasında böyle bir salgı gibi bir ekstrakt yani bunların ekstra bir ürünü olduğunu fark ediyorlar ve sonra bunu elektron mikroskopunda bir bakıyorlar, inceliyorlar. Bunun içerisinden küçük küçük veziküller yani bir hücrenin 1/1000'i küçüklüğünde bir sürü vezikül, parçacık, messenger RNA'lar, DNA'lar, proteinler yani o hücreyle ilgili bütün bilgi olan bir ekstrakt. Ekstraktın içinde. Evet, buna eksozom diyoruz. Bu eksozom sonra ne işe yarıyor diye merak ediliyor. Daha bu çok yeni, yani Türkiye'ye de henüz daha yeni girdi. 1-2 yıl sonra her yerde eksozom duyacaksınız. Şu an Avrupa'da eksozom daha yok. Yani dünyada işte Amerika, Japonya, Kore ve Türkiye. Yani üreticiler bunlar. Türkiye'de bayağı bir, değil mi? 4 tane ülkenin arasına girmiş. Bu eksozom ne işe yarıyor? Bildiğiniz en iyi kök hücre bizim mezenkimal kök hücredir. Bu eksozom bu tür tedavilerde mezenkimal kök hücreden bile 6 kat daha kuvvetli. Çok daha etkili ama hücre değil. Mezenkimal kök hücre gibi hücreye sahip kök hücrelerin yan etkileri varken eksozom hücre olmadığı için ama içindeki de bilgi dağarcığıyla en iyi kök hücreden daha kuvvetli. Yani gelecek eksozom geleceği. Yani bu mezenkimal kök hücreler, işte otolog mikrografler, efendim şundan kök hücre, bundan kök hücre, işte yok fibroblastlar falan. Bunların hepsini geçin. Bambaşka yeni bir devre giriyor, kök hücre devri. Bütün dünyada öyle ve Türkiye'de de öyle ve sonuçlar diğer kök hücrelere göre kat kat daha iyi ve daha zararsız.
Böyle bir elimizin altında kök hücre ekstraktı var. Kök hücre bile değil. O kök hücrenin verisi. Yani şöyle anlatayım ben size. Mesela saçınız dökülüyor. Ya da cildinizde leke var. Ya da vitiligonuz var. Ya da atopik dermatitiniz var. Ya da iyileşmeyen yara, yanık hastalığı şeyleriniz var. Diyabetik ayağınız var. Ya da ya bla 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 çoğaltılabilir. Bir sürü. Yani iyileşmekte problem yaşadığınız ya da siz işte bebekken doğdunuz her şey, değil mi? Bir bilgisayar gibiyiz doğduğumuzda. Bütün yazılımımız çok güzel. Yıllar geçtikçe ne oluyor? Hatalar oluyor. Saçımız dökülüyor, yaşlanıyoruz, yanaklarımız sarkıyor, işte derimiz elastikiyetini kaybediyor, dişlerimiz çürüyor, gözlerimiz daha zor görmeye başlıyor. Ne oluyor? Yıllar geçtikçe bu oluyor. Değil mi? 50 yıllık bir bilgisayarda da bunlar olur zaten. Tam çalışmaz. Basarsın düğmeye, error verir. Yanlış yapar. İnsan da böyle. Yıllar geçtikçe error veriyoruz. Peki ben size desem ki 2023 yılına ben size upgrade etsem, bir flash bellek böyle bir deliğimiz olsa oraya taksak, upgrade olsak yani 2023 yılına güncellenebilsek. Ne güzel olurdu değil mi? Süper olur. İşte egzozom bu. Egzozomla 0 kilometreye yeniden upgrade oluyorsunuz. Yani güncelleme oluyorsunuz. Bakın kulak arkasından aldığınız şey sizinle aynı yaşta. Çünkü sizin kulağınız. Evet, doğru. Kendinizi bununla upgrade ediyorsunuz, bununla güncellemeye çalışıyorsunuz. Ama öteki 0 kilometre. 2023 model yeni bir bilgisayarın bilgileri size yükleniyor ve sizin bütün o kırık dökük şeyleriniz, programlarınız hepsi 2023 yılına güncelleniyor. İşte biz bu işin adına egzozom diyoruz. Saç dökülmesinde, leke tedavisinde, anti-aging, göz çevresi kırışıklıkları ya da yüzünüz ya da boynunuzda kırışıklıklarda tek seansta bile çok çok etkili. Yani böyle bir kök hücre yok. Bu işin enteresan tarafı, egzozom kök hücre de değil. Kök hücrenin ekstraktı. Böyle yeni bir teknoloji geliyor Türkiye'ye. İşte Amerika merkezli 2020 yılından beri. Amerika'da da çok daha aman aman çok böyle sular seller gibi yayılmış değil. Her türlü tıbbın her alanında kullanılıyor. Her alanında. Yani sırf estetik alanda değil, ortopedide de, ürolojide de, jinekolojide de, aklınıza gelen bütün tıbbi alanlarda hepsinde kullanılıyor. Tabii yani biz estetik işiyle uğraştığımız için tabii estetik tarafında kullanıyoruz. Evet. Onun için ben size estetik tarafını anlatıyorum. Gidip de eklem arasına bilmem ne egzozom falan anlatmayacağım. Özellikle saç tedavisinde biz bunun için 6 ay önce bu otolog mikrograf kullanıyorduk daha önce veya diğer kök hücre tedavilerinden destek alıyorduk kök hücreli saç ekimi derken. Şimdi artık egzozomlu saç ekimi, egzozom tedavili saç ekimi yapmaya başladık. Sonuçlarımız da tabii 10 kat, 20 kat daha iyi olmaya başladı. Saçınız mı dökülüyor? Egzozom. Saç mı ektireceksiniz? Egzozom. Cildinizde leke mi var? Egzozom. Yani egzozom her yerde. Çünkü artık oradan buradan parça almaya da gerek yok. Egzozomlar zaten kök hücre laboratuvarlarında üretildiği için aynen böyle küçük şişelerin içerisinde kuru toz şeklinde eksi 80 derecede saklanıyor ve siz doktorunuz bunu kök hücre laboratuvarından aldıktan sonra buzdolabının eksi 18 derece olan dipiriz kısmında 3 ay boyunca saklayabiliyor. Siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben saçlarım dökülüyor. Sizden biraz kan alıyoruz. O kanın PRP'sini çıkartıyoruz. Yani platelet, trombositten zengin olan plazmasını ayrıştırıp o egzozomu bunun içerisine koyuyoruz. Ondan sonra bununla normal PRP gibi saçınıza bunları enjekte ediyoruz. İsterseniz üzerine saç ekiyoruz, isterseniz bir ay bekliyoruz, bunun sonuçlarını görüyoruz. Önceden böyle bir tedavi yapacağız, bunun sonucunu göreceğiz. 1 yıl beklemek gerekiyordu. Şimdi 1 ayda bütün sonuçlar, her şey ortaya çıkıyor. Ve saçlarınız dökülüyorsa saçlarınızın dökülmesi duruyor. Saçlarınız çıkmıyorsa onlar çıkmaya başlıyor. Ama şunu da yanlış anlamamak lazım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani avucunuzun içi gibi dökülmüş, hiç kök kalmamış. Efendim buraya ne yaparsanız yapın bundan saç çıkmaz. Çünkü şey gibi düşünün, boş bir arazi,
Gübreledik, suladık, çapaladık. Buradan ağaç niye çıkmıyor? Ağaç yoksa çıkmaz. Çalı çırpınız ağaç olur ama olmayan yerden de ağaç çıkmaz. Egzozom da kullansanız çıkmaz, bilmem ne kadar kullansanız çıkmaz. Çalı çırpınız varsa çalı çırpınızı ağaç eder. Peki hocam, çok teşekkür ederim. İlgiyle dinledim baştan sona. Yeni bir bilgi tabii. Siz bile yeni duydunuz ama gelecek egzozomun geleceği. Siz de hastalarınızda bol bol egzozom kullanacaksınız. Tahminen 3 ay 6 ay sonra. Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Rica ederim. Konuğumuz Sayın Hocam Nihat Dik'ti. Bize kök hücreli saç ekimi ve egzozomla ilgili çok değerli bilgiler verdi. 8'de sağlık devam ediyor.